Selamlar herkese. Umarım hepimiz iyiyiz. Biraz da şu günlerde zor günlerden geçiyoruz aslında. Bazılarımız şöyle eve tıkılı kaldı, özellikle çocuklar. Dışarı çıkmak istiyoruz ama çıkamıyoruz. Bazılarımız da işten izin vermiyorlar, eve giremiyoruz. Bu dersin başında bu yüzden şöyle biraz konuşalım da istiyordum hayatlarımıza dair. Çünkü biz burada tasarım yapıyoruz. Aynı zamanda uyguluyoruz. Çoğunlukla tasarım yapıyoruz. Zaten burada yaptığımız gibi biz aslında hayatlarımızı da tasarlıyoruz. Bazen düşünerek, bazen de düşünmeden. Bazen bir bakıyoruz oluveriyor gibi şeyler oluyor. Ama bundan ben en iyisi daha sonra bahsedeyim. Çünkü şu an sadece 7 dakikam var. Siz 7 dakika dediniz geçtiğimiz ankette. Ona ayrı belki şöyle yüz yüze olabilir konuşacağımız bir ders yayınlamam gerek. Şimdi bu dersin konusu kompozisyon, sloganı ise bir de sloganı var tabii. Evde kal, yazarak kendine gel. Şimdi ben bu derste Faber-Castell'in All You Need for Hand Lettering serisini kullandım. Linki aşağıda mevcut. Hobby 24'ü seviyorum bu noktada. Bence siz de severseniz bir bakabilirsiniz. Bu seride neler var peki? Fırça uçlu kalemler, siyah ve grinin tonlarında, işte yuvarlak uçlular, iğne uçlu kalemler var, kurşun kalem var, bir de kalem tıraş var. Şu günler için set olması sebebiyle bence faydalı olabilir. Bir de size az önce gösterdiğim mini bir kitapçık var. Bir kullanım kılavuzu aslında. Türkçe değil ve çok mini. Bu yüzden çok şey anlatmıyor. Ben size atölyelerimde kullandığım kitapçıklarımı bir göstereyim. Yazı stillerini burada görebilirsiniz ve biz bu sayfadan ilerleyeceğiz. İleri seviye atölyede kompozisyona bu şekilde giriş yapıyoruz biz. Aslında kaligrafiyle bağlantılı değil kompozisyon dediğimiz şey, her şeyde var. Bu kalemlerle hiç kaligrafi bilmeseniz de kendi kalemlerinizle de bu dersten hareketle kendi kompozisyonunuzu kendi el yazınızla oluşturabilirsiniz. Neler kullanacağız? Şöyle tek tek bir bakalım aslında. Fırça uçlarımıza baktık, yuvarlak uçlarımıza baktık, kalem tıraşımız, işte kurşun kalemimiz de bu serinin içinde, bir de cetvel kullanacağım. Eğer imza derslerimi seyrettiyseniz su imza tekniği olarak adlandırdığım bir tekniğim vardı. İmzam su gibi bulunduğu kabağın şeklini alıyordu. Burada da böyle yazımı bu şekillerin içerisine hapsediyorum ya da yazımı bu şekillerin kenarından gezdiriyorum. İster geometrik şekil kullanın, isterseniz kendi şeklinizi yaratın. Mesela burada rehber yazıda turnam gidersen Mardin'e yazıyor. Bu bir Mardin haritası değil ama olabilirdi de ve siz yazınızı bu haritanın içerisine hapsedebilirdiniz. O zaman hadi bakalım ölçelim biçelim. Taslağımı oluşturuyorum. Kendimden aldım sözü bu sefer. Onları bekleme, güneşin aç yazacağım. 4 tane kelimem var. 2 farklı yazı stili kullanacağım burada. Önce buna karar veriyorum. Kelimelerim için 4 santimlik harf boyu ve 1 santimde satır aralığı belirliyorum. Harf boylarım kalemlerimin uç boyutuna göre biraz uzun olacaklar. Tek tek böyle ölçüyorum. Bir de şöyle bir şey yapacağım ben. Harflerimi bir düz bir de ters güneşin içine alacağım. Hani şu dağların ardından doğan güneşler gibi çocukken çizdiğimiz. Bu yüzden harflerim en başta küçük, sonra büyük ve sonra tekrar küçük olacaklar. Kompozisyonuma böylelikle bir kişilik kazandırıyorum. Sözümle uyumlu bir kompozisyon oluşturuyorum. Ters ve düz güneşli aslında. Onları ve güneşini kelimelerini modern kaligrafiyle çalışıyorum. Birazcık da boşluğum var. Ve bekleme ve aç fiillerini de daha farklı bir yazı stiliyle çalıştım. Böyle kocaman, uzun boylu, ince ve ince hatlı, biraz yaramaz bir yazı stiliyle çalıştım. Burada fırça uçlu siyah kalemimle çalıştım. Harflerim gitgide büyüyor. Ben tam ortalamadım ama ortalayabilirdim burada. Bilinçli olarak yaptım bunu. Sözümdeki onları'yı ı ile uzatmayı tercih ettim ve boşlukla aslında onları'yı önemsizleştirmiş oldum. Daha estetik görünmesi için siz bunu ortalayabilirsiniz. Yazacağınız şeyde ortalayabilirsiniz. Ben birazcık söze de odaklandım burada. Güneşini de yine içine sığdırdım. G'yi biraz yine geriden başlattım bağlantı noktamla. Fırça uçlu kalemle çalışıyorum. Az bastırıyorum, çok bastırıyorum ve kalınlık ve inceliği değiştiriyorum. Şuradan örnek derslere de bir bakabilirsiniz. Fırça uçlu kalemle denemeler yaptığımız örnek dersleri bir bakabilirsiniz. Udemy'deki kursumdan da birkaç örnek ders var YouTube'da şu anda.
Şimdi burada yuvarlak uçlu kalemimle çalışıyorum. Bunda direkt olarak bastırıyorsunuz. Kalınlık ve inceliği değiştirmiyorsunuz, değiştiremiyorsunuz. Nasıl harflerle çalışıyorum? Uzun ince, biraz yaramaz. Hep de büyük harflerle çalıştığımı fark ettiyseniz. Biraz dengesizim. Başa ve ayağa yakın iç hareketlerim var. B'de birinci boğumum çok aşağıda bitiyorken M'de çok yukarıda. İşte uyum burada. Bir de gölgelendirelim o zaman. 4 tane gri'nin tonlarında kalemim var. Bunlardan birini aldım elime. Bundan önce şu gri'nin tonlarındaki kalemlere bir bakalım isterseniz. Buraya yazamam herhalde. Şuraya bir yazayım. Açıktan koyuya. O sıraya çok dikkat edemedim ama şöyle görün istiyorum. Şimdi ben bunların birini aldım elime, birazcık açık tonlu olanını. Harfimin hep bir tarafını gölgelendiriyorum harflerimin. Sağ tarafını gölgelendiriyorum. İşte burada bir hata yaptım. Neden? Çünkü sola geçtim. Bu kurallara aykırı. Ya hep sol ya hep sağ. Aşağı ya da yukarı, sağ aşağı ya da sağ yukarı, sol aşağı ya da sol yukarı ve böyle devam etmeli. Ben şimdi hep sağ tarafı gölgelendiriyorum. Noktalarımı da gölgelendireceğim şöyle küçücük. Şimdi bir de şöyle bir şey ekleyelim o zaman. Hazır S uçlu kalemim de var. Yani iğne uçlu kalemim de var. O zaman böyle kesik kesik noktalayalım, kabartalım bakalım harflerimizi. Burada direkt olarak düz çizgiler de çizebilirdiniz ya da harf içlerine dokunabilirdik aslında. Harf içlerini böyle beyaz kalemle falan çizebilirdik. Çok da şık dururdu. Çok farklı şeyler yapabilirdik aslında. Şöyle katlayalım, çok daha rahat görelim, çok daha güzel görelim. Bir ne yaptığımıza bir bakalım. Gri kalemimi kullandım. Siyah kalemimle ince kalın gittim, gölgelendirdim ve sonra ince ince çizgiler çekerek onu kabarttım. Böylelikle kompozisyon dersimizin sonuna geldik. Bir de silelim şöyle daha güzel bir şekilde görelim. Boşluk gözümüze çarpıyor ama zaten onu gözümüze çarpsın diye öyle yapmıştık. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.